Te voy a creer la mamá. C'est bon. İran, İsrail'le savaşta. Türkiye ise bir yol ayrımında. Bu savaş Orta Doğu'yu yakarken Ankara'nın alacağı karar tüm dengeleri değiştirebilir. İran ve İsrail. Yıllardır süren düşmanlık artık açık savaşa dönüştü. Füzeler Tel Aviv'e düşerken İran nükleer tesislerini korumaya çalışıyor. Orta Doğu bir yangın yerine dönerken Türkiye için kaçınılmaz soru şu: biz bu savaşta nerede duracağız? Ve daha da tehlikelisi, Türkiye, İsrail'e karşı savaşa girerse ne olur? Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2000 kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık. Türkiye neden savaşa girer? Türkiye, yıllardır Filistin meselesine sahip çıkıyor. Gazze'de binlerce sivil ölürken kamuoyu bastırıyor. Mescid-i Aksa kuşatılırken Kudüs ve Filistin yıllardır zulüm görüyor. Türkiye, İran'ın yanında savaşa girmese bile İsrail'e karşı bir duruş göstermeye zorlanıyor. Ve sonunda Ankara kararını veriyor, İsrail'in eylemleri artık sadece bir ülkeye değil, tüm bölgeye tehdittir. Türkiye, İsrail'e karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatıyor. Peki iki ülke arasındaki güç dengesi ne durumda? Türkiye, kara kuvvetlerinde devasa bir üstünlüğe sahip. Hatta NATO'nun ikinci büyük ordusu. İsrail, hava kuvvetlerinde bölge lideri. Kendisi küçük, etkisi büyük ülkede F-35İA'dir. Filosu bulunuyor. Bölgede eşsiz bir filo. Türkiye, SİHA teknolojisinde lider bir ülke. Hatta Ukrayna-Rusya, Ermenistan-Azerbaycan savaşlarında Türk SİHA'larının ülkelerin nasıl kaderini değiştirdiğini bütün dünya gördü. İsrail, Demir Kubbe, Arrow ve David's Sling gibi benzersiz savunma sistemlerine sahip. Son İran füze saldırılarında Demir Kubbe'nin delindiği söylense de, ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin desteğiyle savunma anlamında süper güçlü bir ülke. Türkiye uzun menzilli füzeler ve lojistik derinliğe sahip. Ancak İsrail'de nükleer kapasite bölgenin korkulu rüyası. Türkiye'nin askeri anlamda zayıf sayılabilecek noktası hava üstünlüğü, yani Süperjet F-35'i henüz yok. Ama sınırlı bir deniz gücüne sahip olmasına rağmen geçmişten gelen bir deneyime ve geleneğe sahip. İsrail ise siber savaş ve istihbaratta olağanüstü düzeyde bir gelişmişliğe sahip. Türkiye savaşa girerse ne olur? Askeri açıdan Türkiye doğrudan kara operasyonu yapamaz. Çünkü Türkiye ve İsrail arası mesafe çok fazla ve komşu bile değiller. Dolayısıyla deniz ve hava üzerinden angajmana başlar. Ayrıca Doğu Akdeniz ısınır. Türk donanması ile İsrail gemileri karşı karşıya gelir. Türkiye karada olduğu gibi denizde de geleneklerine bağlı, geçmişten gelen gücünün farkında. Eğer ABD donanması devreye girmez ve İsrail'e destek vermezse, Türkiye İsrail'i Akdeniz'e döker. Burada Türkiye net bir zafer elde eder. Öte yandan Suriye, Lübnan ve Gazze'deki iki ülkenin vekil grupları aktif hale getirilir. Karşılıklı siber saldırılar, hava üslerine yönelik bombardımanlar gerçekleşir. İsrail, Türkiye'nin önemli askeri altyapısını hedef alır. Türkiye ise vekil gruplarla İsrail'i karadan da zayıflatır. Peki olası risk nedir? İsrail, radikal bir adım atarak nükleer gözdağı verebilir. ABD, Türkiye'ye sert uyarılarda bulunur. Yaptırım ve ambargo ihtimali gibi. Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir?
Enerji alanında petrol ve doğalgaz fiyatları patlar, faturalar katlanır. Döviz ve enflasyon alanında dolar fırlar, hiperenflasyon tehdidi başlar. Turizm alanında rezervasyonlar iptal olur, milyonlarca dolar kayıp yaşanır. Sanayi ve ticaret alanında Avrupa ve ABD ile ithalat-ihracat dengesi çöker. Yaptırımlar ise sert olur ve ABD ambargosu ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Böylece savunma sanayi ve finans sektörü de daralır. Bir savaşta mermiler kadar kritik olan şey ekonomidir. Ve Türkiye, ABD, Almanya, Fransa gibi ülkeleri arkasına alan ve Filistin'de aylardır katliam yapmasına rağmen dünyada kimsenin ses çıkartmadığı, soykırımcı İsrail'e karşı Türkiye yalnız bırakılırsa, bu cephede ekonomik anlamda ağır bedel öder. Türkiye-İsrail savaşına dünya nasıl tepki verir? Amerika Birleşik Devletleri her zaman olduğu gibi katil İsrail'in yanında durur. ABD, savaşın ilk dakikalarından itibaren Türkiye'yi zayıflatma ve içten kırma adına sert yaptırımları hızla devreye sokar. Ayrıca NATO içinde baskı oluşturur ve Türkiye'yi izole etmeye çalışır. Avrupa Birliği ise yıllardır AB üyeliği için kapısında beklettiği, türlü bahaneler bulduğu, Osmanlı'yı hatırlatan Türkiye'yi bölgesel istikrarı tehdit eden aktör ilan eder. Ayrıca gümrük birliği askıya alınabilir. Rusya ve Çin de Türkiye'ye destek verir gibi görünür ama doğrudan savaşa müdahil olmamayı tercih eder. Ayrıca iki ülke savaşı uzatmak için Türkiye'ye lojistik destek sağlar. Savaş ne kadar uzarsa, bölgedeki iki güçlü ülke Türkiye ve İsrail daha çok yıpranır, güçsüzleşir ve bu da Rusya ve Çin'e yarar. Türkiye-İsrail savaşında sonuç ne olur? Savaş ne kadar sürer, kim kazanır bilinmez ama gerçek şu ki, bu savaşın galibi olmaz. Kaybeden sadece taraflar değil, Orta Doğu'nun tamamı olur. Türkiye, kısa vadede kutsal bir dava için savaşa girmiş görünse de uzun vadede ekonomik kriz, uluslararası yalnızlık ve iç karışıklık riskiyle yüzleşebilir. Katil İsrail ve İran arasındaki savaş Türkiye'yi sadece sınırdan değil, her yönden kötü bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden bir savaşı kazanmak değil, önlemek çok daha stratejiktir. Burada da diplomasi devreye girmelidir. Peki, sizce Türkiye ne yapmalı? Bu savaşa girerse gerçekten kazanan olabilir mi? Abone ol, yorumlarda fikrini yaz. Çünkü Orta Doğu'nun geleceği bu tartışmalarda şekilleniyor.